Türkiye'de işte iğneden ipliğe her şeye muhtaçtık. Arkadaşlar yani baktığınızda 1940'lara kadar gelen ülkemizde onlarca uçak bu fabrikalarda üretilmiş. Bir kısmı montaj yapılmış ama bir kısmı kendi kaynaklarıyla üretilmiş, faaliyete geçirilmiş, kullanılmış, bakımları yapılmış. Yani çünkü bazen şöyle bir şey düşünülüyor. Uçağı biz yapmadıysak hiçbir sorun yok. Arkadaşlar uçak bakımı da aynı uçak üretimi kadar önemli bir konu. Yani dünyada birçok ülkenin uçağı var ama mesela işte buna yolcu uçakları dahildir. Bakım merkezleri çok kısıtlıdır. Çünkü bunun için hem mühendislik hem altyapıya sahip olmanız gerekir. Hem de bilgi birikimine sahip olmanız gerekir. Bu bilgi birikimi sahip olan ülkeler yapar. Yani uçağı onaracak kadar bilgi sahibisiniz ama araba yapacak kadar bilgi sahibi değilsiniz. Öyle mi? Yani ben zaman zaman bunu yaptığım konferansta da sıklıkla soru olarak da soruyorum. Yani devrim arabalarının döneminde yazılan olaylara baktığınızda, devrim arabalarının döneminde işte yazılanlara baktığınızda hep bir aşağılama. Yani bu ülke ne yaptı ki, ne üretti ki araba üretebilecek bir teknolojiye aitti. Vallahi ya o dönemkileri çok fazla bilmiyordu ya da bizler bilmiyorduk. İşte buyurun. Koca bir eser. Nuri Killigil yine. Kocaman bir eser. Bayağı kalın bir kitaptır. Okumanız gerektiğini düşünüyorum. Yani hiçbir şey yapılmayan dediğimiz bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bunlar elimizde var. Bunların her biri önemli. Niye? Çünkü geçmişimizi bilmediğimizde bizimle dalga geçen, bizi aşağılamaya çalışan insanlara çok net olarak cevap veremiyoruz. Yani kafalarına vuramıyoruz. Yok arkadaş, bu ülke Osmanlı'dan da devralırken bazı şeyler aldı. Cumhuriyet'in ilk döneminde de çok ciddi atılımlar yaptı. Arkasından üzerine koya ilerledi. Eksikler var mıydı belli dönemlerde? Tabii ki vardı. Gerilemeler var mıydı? Vardı. Yanlış tercihler var mıydı? Tabii ki vardı. Yani bu başka bir şey. Ama iğneden ipliğe dışarıdan alıyorduk Cumhuriyet döneminde de demek biraz ayıp oluyor. Biraz o dönemi yapanları, o dönemde mücadele edenlere de büyük saygısızlık oluyor. Çünkü kolay değildir. Yani sanayi devrimini kaçırdıktan sonra bu arayı kapatmak için yapılan mücadele, bir de üstüne üstlük borç ederken, üstüne üstlük yakıp yıkılan bir Osmanlı bakiyesini tekrar ayağa kaldırabilmek hem moral motivasyon olarak hiç kolay değildir arkadaşlar. Bu nedenle o dönemde yapılanları bu tarihi belgelerle yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü okuduğumuz zaman biz de neleri başardığımızı, o zor şartlarda neleri başardığımızı anlayabiliyoruz. Bugün yaşananları, savunma sanayinde yaşananları veya gelişmeleri çok doğru anlayabilmek için de aslında bu dönemlere bakmak lazım. Çünkü oradaki hastalıklar virütik bir şey. Genlerimizle bir sonraya da aktarıyoruz. Yani o dönemde devrim arabalarını yaparken aşağılamayı yapabilenler bugün de aynı aşağılamayı yapabiliyorlar. Eğer devrim arabalarını yaparken ki aşağılamalara direnebilmiş olsaydı, onların karşısına belgeleriyle ve diğerleriyle hani yazıyorlar ya, daha at arabasından öküz arabasından at arabasına daha yeni geçmiş bir milletin araba yapması mümkün değil diye aşağılayıcı yazılar yazabilen aydınlarımız varken herhalde çıkıp birileri bunlarla cevap verebilirdi ama maalesef yaptırmazdı. Yani yapamayız veya yaparızın üçüncü seçeneği olmaması gereken yaptırmazlar seçeneğini hayata geçirenlerin kazandığı süreçler bunlar. Bu nedenle diyorum bu kitapları okuyun. O dönemde yok ki yapamadık. Yok arkadaş, var yaptırmadılar. Var bitirdiler. Var çökerttiler. Var teknolojiye uyum sağlayamadı. Seçenekler çok ama var, yok değil.
Demek ki bu ülkenin yapma potansiyeli var. İçinde de, geninde de, çalışkanlığıyla da, zekasıyla da bir şey var. Bunu sürdürebilmek için yapmak gerekiyor. Diyeceksiniz ki ya Ukrayna'dan nereye geldi? Ya arkadaşlar, bu süreç bana her defasında kendi ülkeme getiriyor. Çünkü bu konunun içinde benim öznem Türkiye Cumhuriyeti. Evet, konu başka bir şey olabilir ama özlem benim Türkiye Cumhuriyeti. Onsuz başlamam, onsuz da bitirmem. Yani alınacak dersleri ben ülkeme söylemezsem, ülkemin içinde yaşananları gençlerle paylaşmazsam, sizlerle paylaşmazsam, dertleşmezsem niye anlatacağım? Ukrayna Savaşı bir müddet sonra Ukraynalılar Ruslar arasında çözülecek. Bir şekilde çözülecek. Biz kendi sorunlarımızı nasıl çözeceğiz? Yani biz de bir savaşı mı görmemiz gerekiyor? Bir savaşı yaşamamız mı gerekiyor ki sorunlarımızı algılayalım ve bunları çözmek için de çok daha büyük bir çaba içine girebilelim? Yok, yaşanmışlar var. Önümüzde bunun ızdıraplarını çeken ülkeler var. O zaman bu ızdırapların çekildiği yerlerden biz dert çıkarttığımızda, empati yaptığımızda biz de aynı hataya düşmeyiz. Bu kadar basit. Ben de bu yüzden anlatmıyorum. Ukrayna benim ülkem getiriyorum. Suriye benim ülkeme getiriyorum. Irak benim ülkeme getiriyorum. Ben bu topraklarda doğdum, bu topraklarda ölmek istiyorum. O yüzden de bu topraklara karşı ödeyeceğimiz bedel daha çok çalışmak olur. Ama çalışırken hep çalışanlar kazanmamış arkadaşlar. Yani geçen üniversite öğrencileriyle bir araya geldim. Onlarla konuşurken şunu söyledim. Yani Türkiye sıralamasında çok gerilerde olan bir üniversiteye gitmiştim. Arkadaşlar dedim, bir defa şuna başlarsanız yanılırsınız dedim. Yani ben zaten düşük üniversitede bir puan kazandım. Düşük üniversiteyi kazandım. Ve ben zaten çok geriden başlıyorum. Benim kazanma şansım yok. Hayatta hiç başarılı olamayacağım. Yok arkadaşlar, hayat böyle bir şey değil. Evet, üniversiteye girmiş olmanız size belki daha iyi hocalar, belki daha başlangıç itibariyle ön açabilir bitirdiğiniz üniversiteler. Ama hayat çok uzun bir koşu. 100 metre değil hayat. Maraton. Nefesini ayarlayanlar, gayretli olanlar, çalışkan olanlar, dirayetli olanlar, amacı olanlar, inancı olanlar, ideolojisi olanlar maratonun sonuna kadar koşabiliyorlar. Başlangıç itibariyle üniversiteyi kazanıp kazanmamanız sizin yalnızca çıkış bölümünüz. O uzun maratonu başarabilmek için dediğim gibi çabanız, gayretiniz çok daha önemli. Gördüğüm son dönemde en çok başarılı olan insanların, işte gençlerle karşılaşıyoruz. Birçok yere, teknofestlerle ve diğer yerlere gidiyorum. Bakıyorum çok daha farklı üniversitelerden iş adamı olmuş, çok iyi yerlere gelmiş kişiler görüyorum. Hiçbiri de çok çok iyi üniversitelerden mezun olmak zorunda değil. Evet, dediğim gibi zeka bir Allah vergisidir. Kabul, başımın üstünde yeri var. Hiçbir şey yok. Ama her zeki insan çok başarılı olacak diye bir şey yok. Tembelseniz ne yapacaksınız? Peki zekanızı doğru kullanmıyorsanız ne yapacaksınız? Bir amacınız yoksa, hayatla ilgili bir gayretiniz yoksa zeka sizi sonuna kadar sürükleyip bir yerlere götürür mü? Hayır. Çok zeki olmayanların açığı kapattığını ben çok gördüm. Hatta çok rahat bir şekilde geçtiklerini de gördüm. İşte hikaye böyle bir şey arkadaşlar. Devrim arabalarının hikayesi de işte bu Kayseri Teyyare Fabrikaları, Nuri Killigiller gibi. Bugünün bana sorduğunuz, hani geçen bu savunma sanayi ile ilgili bölümde konuşurken şey demiştim, yani arkadaşlar güvenmeyin. Mesele dönüşüm demiştim. Yani hepimizin teknolojik dönüşüme inanmamız ve bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu ideolojik üstü bir şey. Bunu engellemeye çalışanları engellemediğiniz müddetçe çok da fazla yapacağınız bir şey yok. Sözümü de şöyle bitireyim. Türkiye'nin yaptığı mücadeleler sonucunda 84'ten bugüne kadar getirdiğimiz, geçen gün İçişleri Bakanı da açıkladı. İşte Devlet Bahçeli'nin yaptırdığı bir şey de var, araştırma da var. Yaklaşık 1 trilyon doların üzerinde bir Türkiye'nin kaynaklarından bu terörle harcanan meblağ var. İnsan canının karşılığını söyleyemeyeceğimiz için aslında en büyük bedel o. Ama maddi tarafına baktığınızda böyle bir bedel var.
Bugün 1 milyar dolar, 2 milyar dolar için konuşanları anlayışla karşılıyorum. Çok doğru yapıyorlar. Yani 100 milyon dolar içinde, 1 milyon dolar içinde konuşabilirsiniz. Özellikle şöyle söyleyeyim. Yani yetimin malı devletin malı ise bir kuruşun bile hesabını sorarsınız. Başımın üstünde yerim var. Ben de aynı fikirdeyim. Ama bunu yapıyorsanız bu terör yüzünden, bu terörü destekleyenler yüzünden Türkiye'nin insan, can, mal, zaman kaybı konusunda da çıkıp 2 tane laf edersiniz. O lafı ettiğinizde ben de sizin ettiğiniz lafın kıymetini bilirim. Etmeyenlere geriye dönüp başka şeyleri söylemesine de